Dostlar merhaba, bugün Osmanlı'nın Hicaz trenlerini konuşacağız ama öncesinde 1000 abone hedefimiz için sizden destek istiyoruz. Like ve yorum atmayı unutmayın, teşekkürler. Hicaz bölgesine demiryolu yapılmasına dair ilk fikirler 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya atıldı. Alman asıllı Amerikalı mühendis Simple 1864'te Kızıldeniz ile Şam'ı birleştirerek bir demiryolu hattının inşası için Osmanlı Devleti'ne teklifte bulundu. Ancak bu teklif deniz yolu taşımacılığının demiryolu inşaatına göre daha ucuz olduğu gerekçesiyle reddedildi. Hicaz kumandanı Osman Nuri Paşa, İstanbul'a gönderdiği raporda Cidde-Mekke arasına döşenecek demiryolu hattının bölge için gerekliliği ve önemi üzerinde durdu. Osman Nuri Paşa'nın bu raporundan bir süre sonra 3 kişilik bir komisyon ile ele alındı. Makul bulunarak Cidde-Mekke arasına yapılacak bir demiryolunun özellikle de hacıların yol boyunca çektikleri sıkıntıların ortadan kaldırılacağı ifade edildi. Hicaz bölgesine demiryolu inşasına dair en kapsamlı teklif 1891'de Ahmet İzzet Efendi'den geldi. O sırada Cidde'de Efkaf Müdürü olan İzzet Efendi sunduğu raporda Şam'dan başlayarak Medine'ye kadar getirilecek bir demiryolunun Hicaz'a yönlenecek dış saldırılara karşı ve bölgede çıkabilecek isyanlara önemli bir savunma vasıtası oluşturacağını, aynı zamanda hac yolculuklarını da büyük ölçekle kolaylaştıracağı yazmaktaydı. Sultan II. Abdülhamit'in ilgisini çeken ve bu teklifi incelemek ve görüşünü bildirmek üzere Erkan-ı Harbiye Feriki Mehmet Şakir Paşa'ya havale etti. Mehmet Şakir Paşa demiryolu hattının tahmini maliyetini de hesaplayarak geçeceği güzergahları gösteren bir harita ile padişaha sundu. II. Abdülhamit, 2 Mayıs 1900 yılında inşaatın başlamasını emretti ve inşaat 1 Eylül 1900 yılında yapılan resmi bir törenden sonra başladı. İlk aşamada Şam ve Mekke'ye ulaşması ve planlanan demiryolu hattının ileride Akabe ve Cidde'ye bağlanması, hatta Yemen'e kadar uzatılması düşünüldü. Demiryolu ile 50 günlük hac yolu 5 güne inecekti. Hicaz demiryolunun yapılmasındaki sebeplerin başında askeri, siyasi ve dini amaçlar da vardı. Her şeyden önce demiryolu bölgedeki asker sevkini hızlandıracağından muhtemel ayaklanmalara ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı savunma rolünü üstlenecekti. Osmanlı Devleti'nin askeri etkinliğinin artması siyasi otoritenin de bölgede güçlenmesine yardım edecekti. Yalnız savaş ve isyan durumlarında değil, normal zamanlarda da Hicaz ve Yemen'e askeri mühimmat sevkiyatı demiryoluyla yapılacaktı ve bölgedeki Süveyş kanalına duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktı. Hicaz hattı büyük zorluklarla yapılabilen hac yolculuğunu kolaylaştıracak, büyük bir dini hizmete de yardımcı olacaktı. Çünkü Suriye'den Medine'ye yaklaşık 40, Mekke'de 50 gün süren uzun ve bedevi saldırıları sebebiyle de tehlikeli olan yolculuk 4-5 güne inecekti. Üstelik demiryolu hacıların gidiş geliş masraflarını da öncekiye kıyasla çok fazla derecede azaltacak ve bu durumda yakındaki gelecek hacıların sayısını arttıracaktı. Proje aynı zamanda II. Abdülhamit'in İslam alemindeki itibar ve nüfusunu kuvvetlendirecek, Müslümanların ortak bir eser ve amaç etrafında dayanışmasını sağlayacaktı. Bunların yanı sıra demiryolunun işletmesiyle amaçlanan birlikte ticari faaliyetlerin gelişeceği ve ekonomik canlılıklarla şehirlerin daha hızlı gelişeceği tahmin ediliyordu. Padişahın hattın yapılmasını başlamasını emrettikten sonra hemen bütün idari ve mali teknik ön hazırlıklar tamamlandı. Öncelikle inşaatın organizasyonunu yürütecek olan komisyona âli teşkil edildi. Hicaz demiryolunun maliyetinin tahmini olarak 4 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Bu maliyet zor dönemlerden geçen Osmanlı maliyesi için çok büyük bir mevlaydı ve tüm İslam aleminden bağışlar toplandı. Arabistan'dan, Endonezya'dan, hatta Güney Amerika'dan bile bağışlar geldi. Hat bölge için önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Demiryolu tamamlandıktan sonra Osmanlı Devleti'nin kısa ömrüne rağmen önemli askeri, siyasi, iktisadi ve sosyal sonuçlar doğurdu. Demiryolu 1. Dünya Savaşı sırasında Hicaz isyanı sırasında nakliyat ve askeri operasyonlar hayati bir ulaşım aracı oldu. Medine'de bulunan mukaddes emanetlerin ve sivillerin Suriye'ye gönderilmesi yine demiryolu sayesinde gerçekleşti. Bütün cephelerde alınan yenilgilere rağmen Medine 1919 başına kadar teslim olmamasında demiryolu hattının çok büyük bir payı vardır. Demiryolu hattının işletmeye açılmasından sonra birçok şehrinde yerleşim biriminin ekonomisi hızla gelişti. Aynı şekilde imar ve inşa faaliyetleri arasında da birçok kamu binasının yapımına demiryolunun bölgeye getirdiği değişimin payı vardı. Özel tren seferleri düzenlenmesi turistik seyahatleri de çoğalttı. Hatta bir kısım bedevi yerleşik hayata geçti. Bazı Çerkez göçmenleri ise demiryolu yakınlarına yerleşti. Hicaz demiryolu mühendishane-i Berrühmanyum çıkışlı birçok mühendisin de ilk tecrübe merkezi oldu. Böylece ileride Cumhuriyet dönemine demiryollarının yapımı aşamasında gerekecek bilgi ve tecrübe birikiminin temeli atıldı. Azımsanmayacak kadar da çok teknik eleman yetişti. Hicaz demiryolunun meydana getirdiği maddi sonuçların yanı sıra dünya Müslümanları arasında ortak bir hedef ve ideal etrafında yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşması da çok önemli bir katkı sağladı. Peki gelelim Hicaz demiryolunun kaderine. Kaderi nasıl biçildi? 1. Dünya Savaşı'ndan sonra demiryolu 4 kısma ayrıldı. Bölgedeki Arap devletleri tarafından hatlara bölünerek kullanılmaya başlandı. Suriye, Ürdün, Filistin'deki hatlar İngiliz ve Fransız mandası altındaki hükümetlerce idare edildi. 1948'de Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye demiryolunun yeniden yapımını görüşmek için bir komite oluşturuldu. Ancak Arap-İsrail Savaşı anlaşmazlığı hattın Dera Hafya bölümünün
yolunun kapanmasına sebep oldu. İngiliz hükümeti ve Filistin meselelerinden dolayı gücendirdiği Arapları memnun edebilmek için tamirat işlerini İngilizler üstlendi. Fakat 1967'de Arap-İsrail Savaşı yüzünden bu gerçekleştirilemedi. Osmanlı'nın yapmış olduğu demiryolunun Suriye ve Ürdün'deki kalan kısımlarında bazı yolcu ve eşya taşıma trafiği hala sürüyor. Suudi Arabistan sınırları içerisinde kalan kısım ise atıl vaziyette. İstasyonlar ise metruk bir halde kaldı maalesef. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like ve yorum atın lütfen. 1000 abone hedefimiz için ise destek atmayı lütfen unutmayın.